Futbolda bazı yenilgiler vardır. Skor tabelasında görünür, istatistiklerde yazılır, zamanla unutulur gider. Ama bazı yenilgiler vardır, zaman geçse bile unutulmaz. ...26 Mayıs 1999 gecesi. Barcelona'da oynanan bir final. Bayern Münih için bu sadece bir maç değildi. Bu, kazanılmış bir kupanın ellerinden kayıp gitmesinin hikayesiydi. Maçtan önceki genel görüş Bayern Münih'in net favori olduğuydu. Disiplinliydiler, çok konsantreydiler, tecrübeli ve soğukkanlılardı. O sezonda Bundesliga'yı domine etmişlerdi. Diğer tarafta ise United eksikti. Orta sahalarının kalbi Paul Scholes yoktu. Roy Keane yoktu. Manchester United sadece umut ediyordu. Bayern Münih ise kendinden emindi. Bu kupa onların olacaktı. Maçın ilk düdüğü geldi. Beklendiği gibi de oldu. Henüz 6. dakikada Almanlar serbest vuruş kazanmıştı. Top frikik noktasına bırakıldı. Mario Basler birkaç adım geri çekildi. Hakem düdüğü çaldı. Basler vurdu. Top Schmeichel'ın yanından geçerek ağlara gitti. Schmeichel topu görememişti. Bu gol kalecinin duruş hatasından kaynaklanmıştı. Bayern öne geçmişti. Final Bayern'in kontrolüne girmişti. O an Bayern oyuncuları sevinirken kimse bunun tarihin en acı gollerinden biri olacağını bilmiyordu. Çünkü o gol kupayı çok yakın hissettirmişti. Belki de çok fazla yakın. Dakikalar ilerledikçe Bayern oyunun sahibiydi. Pozisyonlar bulmaya devam ediyordu. Daha sakin kalan, daha kontrollü oynayan taraftı. Daha güçlülerdi. Her dakika kupaya biraz daha yaklaşıyorlardı. Bayernli oyuncular ataklarına devam ediyordu. Önce çok uzaklardan bir şut, sonra kalecinin üstüne giden cılız bir kafa vuruşu. İngilizlerin nadir atakları tehlikeye dönmeden Münihli oyuncu Kuffor tarafından savuşturuluyordu. Ve Collina ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyordu. İlk yarı Bayern'in üstünlüğüyle bitmişti. Maçtan önce neden herkesin favorisi olduğunu kanıtlamıştı Bayern. United yedek kulübesinde ise hareketlilik vardı. Sir Alex Ferguson için henüz maç bitmemişti. Ama ikinci yarıda ilk yarıdan farklı başlamamıştı. Bayern fırsatlar yakalamaya devam ediyordu. Önce ceza sahası dışından yapılan harika bir aşırtma vuruş direğe isabet etmişti. Bir diğer Bayern atağında ise kornerden gelen top ceza sahası içinde oluşan karambolden sonra yapılan kafa vuruşunun pasa dönmesiyle denenen röveşataydı. Yine direğe isabet etmişti. Top ikinci kez direğe çarptığında sanki kader Bayern'i uyarıyordu. Kimse bunu fark etmedi. Manchester United hala direniyordu. Dakikalar ilerledikçe tempo düştü. Oyuncular yorulmuştu. Ama Bayern için sorun değildi. Çünkü skor onların elindeydi. Manchester United için değişiklik zamanıydı. Baskı kurmak zorundaydılar. Solskjaer oyuna girmesiyle United tempo kazanmış gibiydi ama atakları tehdit oluşturmuyordu. Ve United için zaman daralıyordu. Sanki maç yavaş yavaş sona yaklaşıyordu. Ve Bayern buna hazırdı. Dakikalar 80'i geçtiğinde Bayern oyuncuları artık hakemin son düdüğünü bekliyordu. Kupayı kaldıracakları anı hayal etmeye başlamışlardı. Dördüncü hakem uzatmaları göstermişti. 90+3 oynanacaktı. Manchester United bir korner kazandı. Belki son şanslarından biriydi. Kaleci Schmeichel bile gelmişti ceza sahasına. Top içeri gönderildi. Karambol oluştu. Top Teddy Sheringham'ın önüne düştü. Zaman sanki durmuştu. Sheringham vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bayernli oyuncular şoktaydı. Kupaya sadece 2 dakikaları kalmıştı. Kimse konuşmadı. Kimse sevinmedi. Suratlarda şaşkınlık vardı. Bu gol planın bir parçası değildi. Bu gol olmaması gereken bir şeydi. Ama olmuştu. Manchester oyuna girmişti. Bayern toplanmaya çalıştı. Ama dağılmışlardı bir kere. Hakem maçı yeniden başlattı. Manchester United ise durmadı. Bir korner daha.
Bir umut daha. Bir şans daha. Top tekrar ceza sahası içine gönderildi. Yine Sheringham vurmuştu topa. Arka direkte başka bir oyuncu vardı. Ayağını uzattı ve top ağlara gitti. Golü atan isim oyuna sonradan giren Solskjaer'di. 2-1 olmuştu skor. Sadece 2 dakika içinde. Bayern için her şey bitmişti. Dakikalar önce Avrupa'nın kazananı olan Bayern artık kaybedendi. Oyuncular yere çökmüştü. Bazıları çimlere uzandı. Bazıları başını ellerinin arasına aldı. Bazıları boşluğa baktı. Ama bir Bayernli vardı ki tepkisi yıllar sonra bile hala unutulmadı. Tüm maç boyunca canını dişine takan Samuel Kufur. 90 dakika boyunca kazanan onlardı. 90 dakika boyunca kupanın sahibiydiler. 90 dakika boyunca tarihe yazılıyorlardı. Sonra o 120 saniye geldi ve her şeyi sildi. Manchester United kutlama yapıyordu. Kupayı kaldırıyordu, tarih yazıyordu. Ama sahanın diğer tarafında. Almanlar için kabus gibi bir tarih. Acı bir tarih, unutulmayacak bir tarih. Futbolda bazen kaybedersin. Bazen daha iyi takım kazanır. Bazen şanssız olursun. Ama bazen kupayı kazandığını düşünürsün ve sonra her şey elinden alınır. 1999 Şampiyonlar Ligi finali bir geri dönüş hikayesi olarak hatırlanır. Ama aynı zamanda kupaya dokunup kaybedenlerin hikayesidir.